İsrail çarşamba akşamı Suriye'ye bir dizi hava saldırısı düzenledi. Kısa süre sonra İsrailli bakanlardan Türkiye'nin Suriye'deki varlığından duydukları endişeye dair açıklamalar peşi sıra geldi. Dışişleri Bakanlığı ise İsrailli bakanlara tepki gösterdi. Allahu Ekber! İsrail Türkiye'ye mesaj vermek için mi Suriye'yi vurdu? İsrail savaş uçakları çarşamba akşamı Hama'da askeri havaalanını ve Humus'ta T-4 askeri havaalanı ve başkent Şam bölgesinde askeri altyapıyı bombaladı. En az 14 fazla hava saldırısı düzenlendi. Güneydeki Dera ili de havan ve topçu atışlarıyla hedef alındı. Suriye hükümeti saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıları kınayan Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in amacının Suriye'yi istikrarsızlaştırmak olduğuna vurgu yaptı. İsrail ordusu saldırıları doğruladı. Esad rejiminden kalma altyapı ve silahların hedef alındığını belirtti. İsrailli bir yetkili ise yaptığı açıklamaya göre son hava bombardımanının asıl hedefinin Türkiye'ye mesaj vermek olduğunu iddia etti. Buna göre saldırılarla Türkiye'ye Suriye'de askeri üs kurmayın ve İsrail'in ülkedeki faaliyetlerine müdahale etmeyin mesajı verilmek istendi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın açıklamaları bu haberi doğrular nitelikteydi. Katz, hava kuvvetlerinin T-4, Hama ve Şam'a yönelik aktivitelere net bir mesaj ve geleceğe yönelik uyarı taşıyor diye konuştu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'ya da seslenen Katz, Türkiye'nin adını hiç geçirmedi ama eğer İsrail'in çıkarlarına zarar veren düşman güçlerin Suriye'ye girmesine izin verirsen ağır bedel ödersin dedi. İsrail Dışişleri Bakanı Saar da itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. Türkiye'nin başta Suriye ve Lübnan olmak üzere bölgede oynadığı rolden endişe duyduklarını söyleyen Saar, Suriye'nin Türk himayesi altına alınması için ellerinden geleni yapıyorlar diye konuştu. İsrailli bakanların açıklamalarına Ankara'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrailli bakanların ülkemize yönelik provokatif beyanları içinde bulundukları ruh halinin yanı sıra fundamentalist ve ırkçı İsrail hükümetinin saldırgan ve yayılmacı politikalarını yansıtmaktadır ifadeleri kullanıldı. Söz konusu açıklamalarla İsrail'in Gazze'deki katliamıyla Suriye ve Lübnan'daki yayılmacı emellerini gizlemelerinin mümkün olmadığı kaydedildi. İsrail'in bölge için en büyük tehdit haline geldiği bildirildi. Uluslararası topluma İsrail'in durdurulması için çağrı yapıldı. Birbiri ardına gelen açıklamalar Humus'taki T-4 askeri havaalanının neden hedef alındığını da ortaya çıkarıyor. Zira bir süredir Türkiye'nin bu üssü devralabileceği iddia ediliyordu. Konuyla ilgili Middle East'e konuşan bir kaynak, Türkiye'nin üssü yeniden inşa etmek için plan hazırladığını öne sürmüş ve üsse Hisar ve S-400 hava savunma sistemleriyle uzun menzilli siper sistemleri konuşlandırılacağını belirtmişti. Türkiye'nin üste kuracağı hava savunma sistemiyle savaş uçakları, İHA'lar ve füze saldırılarına karşı güçlü kalkan oluşturulacaktı. Bu da İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlemesini zorlaştıracaktı.